İlk başta şuradan başlayalım. Trabzonspor'a geliş süreci ve şu ana kadarki gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor? Yeah, I came here as a player that was ready to help, to contribute, and in front I was having two great strikers. At the time was Burak and Rodalega, and one left, and now we have Rodalega, and I'm lucky, and let's say that I'm really happy to be playing with him since I had the opportunity to show who I am. So it's a good position for me now, and I hope to achieve as much as I can. Geldiğim nokta itibariyle gayet mutlu olduğumu söylemem gerekir. Çünkü geldiğimde takıma yardımcı olmaya ve katkı sunmaya gelen bir oyuncu olarak gelmiştim. Önümde de Burak ve Rodallega gibi iki önemli oyuncu vardı. Daha sonra biri ayrıldı. Şu an Rodallega ile devam ediyoruz. Gerçekten şu anki bulunduğumuz noktadan dolayı hem kendim hem takım adına ben çok da mutluyum ve böyle de sürmesini umuyorum. Performansını her geçen gün artırıyor. Biz dışarıdan bu şekilde gözlemliyoruz. Bu performansındaki artışı neye bağlıyor Ekuban? Oh, the reason is is because with my teammates I'm always creating more confidence, and we are getting to know each other better, and I'm feeling every day better in the system. So it gets me to do even things that was maybe before a little bit difficult becomes easy because I know that my teammates trust me and I trust them. Arkadaşlarımla beraber özgüven yaratıyoruz açıkçası. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü arkadaşlarınızı tanıdıkça, onlar sizi tanıdıkça ve özgüven kazandıkça ve sistemin bir parçası haline geldiğinizde, çünkü ilk başta var olan bir sisteme ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Zor bir durum. Daha sonra bu işler kolaylaştığında, sistemi siz ayak uydurduğunuzda daha da kolay oluyor. Bir futbol ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun etkisini görebiliyoruz. Beraber özgüven yaratıyoruz çünkü birbirimize. Yani takım içerisinde bir aile ortamı var. Sonuçlarda bunun çok ciddi etkisi var diyebilir miyiz? Exactly, because without a family, a team can never be a good team or a great team. Because if you watch the position we are, we can never be there if we don't have a good family or let's say a good environment. Tabii ki böyle bir ortam olmasaydı eğer, ilk önce bir aile ortamı oluşturmazsanız zaten ne büyük bir takım ne de çok iyi bir takım olabilirsiniz. Bu mümkün değildir. İlk önce zaten olduğumuz yere bakarsanız eğer, bulunduğumuz pozisyona bakarsanız, bunu aile ortamı sağlamamıza, bu ortama bağlı olduğumuzu, zaten buna borçlu olduğumuzu siz de görebilirsiniz. İngiltere'den gelmeden önce İngiliz taraftarlar kendisini ciddi şekilde eleştiriyordu. Hatta bazıları ileri giderek kurtulduk şeklinde tweetler de attı, ama şimdi çok ciddi bir pişmanlıkları söz konusu. İngiliz taraftarlara ne söylemek ister? No, I have no message at all. It's football. One year you are great, as I always say, and the other you are the worst player on the planet. It's football. We deal with pressure. I think that in that moment I had two bad injuries and I didn't come back with full confidence. So every touch, every decision that I was taking was a little bit doubt. And as a player, you can never doubt on your decisions. You always have to be, how do you say, strong and take good actions. If not, you don't survive. And last year, unfortunately, I was every time between doing left or right. This year, instead, I'm trying to become who I was, and I'm really happy that I'm getting there slow and slow. Gerçekten söyleyecek çok fazla bir şey de yok aslında. Futbol böyle bir oyun. Bir yıl dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsiniz. Sonraki yıl gezegendeki en kötü oyuncu sizsiniz diyebilirler. Çünkü o süreçte o yaşadığım iki ağır sakatlık sonucu geri döndüğümde özgüven olarak, belki de aldığım kararlardaki eksiklikler olarak gerçekten büyük sorunlar yaşamıştım. İstediğim topları, belki sizin dokunuşları, hiçbir zaman doğru kararları alamamıştım. Çünkü kolay değildir böyle sakatlıklardan geri gelmek, ama bu yıl o özgüveni sağladığım için ve bu sürekliliği sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum tabii ki. Gana milli takımına ilk kez seçildi. Trabzonspor'daki performansının ardından hem bu Gana milli takım tecrübesini hem de İtalyanların bazı mesajları vardı. Neden bizi seçmedi? İstemkar mesajlar. And some Italian friends, you know, they were sending me messages saying that why didn't you choose Italian national team? What do you think about it? Oh, let's say that yes, I was really emotional when they called me because first of all, it's a great dream for me and also for my grandfather, because every time I speak with him on the phone, it was like, when are you coming to the Black Stars, when are you coming to the national team? And I say, it's not in my power to get to the national team. If they call me, of course I will attend. So it was really a nice step to reach, and I really appreciate the call, and it was quite emotional. And also he said the Italian people were asking why I didn't choose
let's say that when I'm sitting down, even Tony always say that I'm more Italian than Ghanaian. But at the end of the day, when you sit down and I'm with my family or my friends come out, I feel like a Ghanaian. So it was like, let's say, betraying my origins, and that was not going to happen. Gerçekten benim için duygu dolu anlardı. Çünkü büyük babam kendisiyle telefonda ne zaman konuşursak, milli takımda ne zaman geleceksin, ne zaman oynayacaksın diye bana sorardı. Ben de bunun kararını benim almadığımı, tabii ki böyle bir davet gelirse çok mutlu olacağımı hep söylemiştim. Benim için gerçekleşen bir rüya diyebiliriz aslında buna. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Benim için duygu dolu anlardı. Diğer konuda İtalya'yı seçmemekle alakalı sizin söylediğinize benzer şeyleri Tony de beraber oturduğumuzda aynı şeyleri bana ifade ediyor. O da benim Ganalı'dan daha çok bir İtalyan'a benzediğimi, bir İtalyan olduğumu söyler hep bana. Ama ailemle günün sonunda hep oturduğumuzda, konuştuğumuzda, arkadaşlarımla konuştuğumda ben belki kendimi biraz daha Ganalı olarak hissediyorum. Dolayısıyla eğer başka bir karar almış olsaydım belki kendi köklerime, kendi geçmişime biraz ihanet etmiş olurdum. Dolayısıyla bu kararı bu yüzden aldım. Annesi vefat ettikten sonra çok geldi burada istedi After ve the maç loss oynadı. of your Golünü de mother, attı. you came Bir here, kez you daha played biz de the match, acısını you scored, paylaşıyoruz bu and arada. you're sharing your also you're sharing Gana your milli grief takımına da also. seçildi. Muhtemelen And you annesi were hayatta chosen olsaydı to şu an onunla Ghana gurur national duyardı. team. Neler If söylemek your mother isterdi was bu konuda? alive, she would be proud of you. So what do you want to say about it? Oh, just nothing, because there is a song that I started listening these days, and it's called High Hopes. And when you read the, how do you say, the test, it's unbelievable. It just speaks about what my mother told me like 3 years ago, when he said just leave house and go to Albania. And I was like 20 years old, and I left and I went to Albania, and he told me just to become what I always wanted to be. And if he's up there and he's watching at me, I'm just proud because I took the right words that he told me that morning, and today it's true. 3-4 yıl önce annemle konuştuğumuzda kendisinin bana da söylediği bir şey vardı. Gidebilirsin, evden gidebilirsin ama hayallerini gerçekleştirmeye çalış. Şu son zamanlarda dinlediğim bir şarkı var. İsmi High Hopes. Bu büyük umutlar ya da yüksek umutlar diye olarak çevirebiliriz bunu. Bu şarkıda söylenenler, o şarkının sözlerine baktığınızda gerçekten annemin bana söylediği şeyleri orada da görüyorum. Hayallerimi gerçekleştirmekte. Eğer yukarıda gökyüzünde beni izliyorsa benden gurur duyduğunu düşünüyorum. Benimle gurur duyabilir ve bu da beni çok mutlu eder açıkçası. Ama direkt konuya gireyim. Bu hayallerinde Trabzonspor nereyi kaplıyor? Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Trabzonspor satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Kendisi bu takımda kalmak istiyor mu? Because your contract is going to expire, is going to Oh, end, so do you want to stay in this team? Yes, of course. Now sitting down with you right now, my first choice is Trabzon, and trying to achieve something great in Trabzon, because you can't just pass by Trabzon and just leave empty-handed. What we were trying today was just to win the National Cup, but it didn't come true. And I think next year we hope to play at least 3 competitions and hopefully bring home one. Tabii ki kalmak isteyen benim önceliğim, ilk tercihim tabii ki her zaman Trabzonspor olur. Bu sene için önemli hedeflerimizden belki en önemli hedefimiz kupaydı. Maalesef istediğimizi gerçekleştiremedik ama eğer bu sene sonunda ligi iyi bir yerde bitirebilirsek, 3 yerde, 3 kupada birden yer alırsak, belki de bir tanesini de kazanırsak gerçekten neden olmasın, beni çok mutlu eder bu. Ama dediğim gibi ilk tercihim tabii ki Trabzonspor olur. Peki şöyle soralım. Ünal Karaman'la çok farklı bir ilişkisi var. Kendisinin de Ünal Karaman'a çok ciddi saygı duyduğunu biliyoruz biz. Ünal Karaman'la ilgili ne söylemek ister? What do you want to say about coach? Oh, it's a guy that I always say his passion for the game is unbelievable. When he talks to you, when he just watches you in an action or a movie, lets you understand really what he wants, what he needs. If you miss a sprint, if you miss a ball, he gets into you. He lets you understand that that was an important thing. And for a player, every time that you have a coach that remembers you that every single thing that you do is important, gives you even more importance in the game. So he lifts you high, but at the same time he's trying to let your legs or your feet touch the ground. Hocamız gerçekten bu oyuna karşı futbol olan aşkıyla içindeki o ateşi herkese hissettirebilen birisi. Sizle konuştuğunda, size herhangi bir şekilde bir şey anlatmaya çalıştığında sadece hareketlerinden dahi ne istediğini, sizden bunu neden yapmadığınızı çok net şekilde açıklayabilen birisi. Normal konuştuğumuzda da aynı zamanda sizi yüceltirken, sizi belki de ayaklarınızı yerden keserken aynı şekilde de sizin ayaklarınızın yerden kesilmemesi, hatta bu fikirlerinizin değişmemesi adına sizi yerde tutmaya çalışan da birisi. Dolayısıyla bir futbolcu için bu çok önemli bir durum. Gerçekten kendisiyle çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum bu açıdan.
Ekuban'a baktığımızda zaman zaman kanatta oynuyor, bazen forvet arkası oynuyor. Son maçta forvet oynadı. Bu mevkilerdeki geçişleri nasıl sağlıyor, nasıl adapte oluyor? Yeah, I am a kind of football player that I think every football player wants to play, and no matter where he's playing, I am happy because it means that the team needs me, and it means that I can give always a contribution, even if I'm playing the left behind the striker or as a striker. But let's say that I really enjoyed the last game. Tabii ki bu bütün oyuncuların isteğidir açıkçası. Hep farklı pozisyonlarda oynayabilmek. Eğer takımım bana farklı pozisyonlarda ihtiyaç duyuyorsa bundan mutlu olurum. Çünkü katkı sunmak için oradayım. Katkı sunmaya çalışıyorum. Solda, sağda oynadığım, santrafor arkası ya da santrafor oynadığım benim için çok önemli değil. Ama tabii son maçı değerlendirecek olursak gerçekten ben de orada santrafor pozisyonu oynamaktan büyük zevk aldım. Bunu söyleyebilirim. Son olarak şunu sorayım Ekuban'a. Trabzonspor şu anda ligde 4. konumda ve kalan haftalar için takımda ne konuşuyorlar? Üst sıralar olacak mı ona göre? Yes, why not? Because at the end of the day, we are now it's a run between us and Besiktas. And if you watch the calendar, all the teams that are coming are good teams, but we are Trabzonspor. We can manage to win or at least draw. If we don't get at least fourth or maximum third, and then it means that we miss something on the road. Tabii ki neden olmasın. Şu an lige baktığınızda, puan tablosuna baktığınızda en yakın rakibimizin Beşiktaş olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki onları da geçebiliriz. Ve fikstüre baktığınızda da birçok iyi takımın bizimle oynayacağını ama bu takımlara karşı bizim Trabzonspor olduğumuzu ve mutlaka galibiyet almamız gerektiğini, en kötü ihtimalle berabere kalabileceğimizi zaten görürsünüz. Tabii ki günün sonunda eğer Trabzonspor olarak bu kadar büyük bir takım olarak 4. 3. sıraları eğer kaçırırsanız, daha kötü yerde bitirirseniz mutlaka bir yerde bir yanlış var demektir. Ama tabii ki bu olduğumuz sıradan da üste çıkabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz röportaj için.